Merhabalar. Serüven kanalımızın ilk eğitim içeriği olan bir gitar eğitim serüvenine hoş geldiniz. Gitar eğitim serüveninde direkt gitar dersimize başlamadan önce bazı sorular, süreçte karşılaştığım bazı sorulara ufak kısa yanıtlar vermek istiyorum. Öncelikle ben gitar öğrenebilir miyim? İlk soru bu. Hep böyle soruyorlar. Ben gitar öğrenebilir miyim? Bilmiyorum. Yani gerçekten istiyor musun? Ne kadar zaman ayıracaksın? Ne kadar seviyorsun? Emek harcayacak mısın? Hangi enstrüman olursa olsun öğrenme süreci gerçekten meşakkatli. Elinize alıp onunla mesai harcamanız, onu gerçekten sevmeniz, onunla zaman ayıracak kadar ilgili olmanız gerekiyor. Eğer bu ilgi yoksa, bu istek yoksa sadece gitarı alıp kenara kursa giderek gitar öğrenme ihtimaliniz yok. Bu videolar gibi onlarca video izleseniz de siz bu gitarı kucağınıza almadıktan sonra öğrenemezsiniz. Ben öğrenme sürecimi hatırlıyorum. Gitarımın üzerinde çalışırken uyuyakaldığım günleri biliyorum. Uyuyakaldım gitar çalışma sürecinde. Herkes gitar öğrenebilir. Yeter ki istesin. Uzuvlarında bir problem yoksa, parmaklarını kullanabiliyorsa ki kaldı ki parmaklarını kullanamayan, hatta parmakları olmayan insanların bile gitar çalabildiğini, çeşitli materyallerle gitar çalabildiğini gördüm. Demek ki gerçekten isteyen herkes gitar çalabilir. Başka sorumuz, gitara hangi gitarla başlayalım? Ben elektro gitar, ben rock müzik çok seviyorum. Ben elektro gitar çalmak istiyorum. Klasikle başlamak zorunda mıyım? Hayır, zorunda değilsin. Neden klasikle başlanır peki? Genelde hep bunu önerirler. Doğru mudur ya da önerilmesi? Doğru olma sebebi şu. Gerçekten klasik gitar elektroya göre biraz daha zor. Klasik gitardaki tel yükseklikleri, tuşe yüksekliği biraz daha yüksek. Daha fazla eli yoruyor, parmakları biraz daha acıtabiliyor. Şuna benzetiyorum ben. Eski model, hidroliği olmayan bir arabayı kullanan birisinin hidrolikli bir arabaya geçiş yapması kadar kolay bir şey oluyor klasikten elektroya geçmek. Altyapıyı burada alıp oraya geçmeniz daha rahat çalmalara, daha hızlı çalmalara sebep olabiliyor. Aradaki fark şu: klasik gitar genelde parmaklarla çalınıyor, penayla çalınmıyor. Elektro gitarda daha çok pena kullanıyoruz. Klasikten elektro gitara geçiş yaparken tek sıkıntınız parmaklardan pena tekniğine geçiş yapmanız olacak ki bu çok zor bir geçiş değil. Gerçekten kolay bir geçiş. Genelde tavsiyemiz klasikten elektro gitara doğru ya da bas gitara doğru geçiş yapmak. Ya da benim sevdam elektroya diyorsanız onun tavrı tarzı tamamen farklı. O yüzden direkt elektro ile de başlayabilirsiniz. Neden farklı diyorum? Bunun sesinden hoşlanmayabilirsiniz. Hoşlanmadığınız bir enstrümanla saatlerinizi geçiremezsiniz. Gerçekten sesini sevdiğiniz, gerçekten saatlerce meşgul olabileceğiniz bir enstrümanla başlamanız en iyisi. Yine diğer bir soru: ne kadarlık bir gitar almalıyım? Kaç para olmalı alacağım gitar? Şöyle cevap veriyorum: alabildiğinizin en iyisini alın diyorum genelde. Ama en iyi demek şu demek değil: en pahalısı en iyisidir. Hayır. Gitarda öyle bir şey yok maalesef. Bunda mümkünse çevrenizden yardım almalısınız. Müzik öğretmeniniz olabilir. Yani gerçekten özverili olmak şartıyla tabii. Ticaret dünyası bazen acımasız olabiliyor. Hak etmeyen gitarlara hak etmeyen paralar istenilebiliyor. Bu konuda gerçekten işin uzmanı olan birine aldırmakta fayda var. Çünkü 5.000 liralık, 10.000 liralık gitar belki size hitap etmeyecektir. Belki size 1000 liralık ya da 700 liralık ya da 500 liralık gitar yeterli olacaktır. Ama şunu söyleyebilirim: İyi enstrüman sesinden dolayı size kendine aşık eder ve elinizden bırakamazsınız. Saatlerce çalmak istersiniz. Bu benim emektar gitarım, ilk gitarım. Bundan önce de enstrümanlarım oldu. Bir orgum oldu. Çok alt düzey bir orgtu. Böyle aşkla, şevkle, severek çalamadım. Sonrasında bağlamam oldu. Ucuz bir bağlamaydı. Sesi çok güzel değildi. Hafif cızırtılı geliyordu. O da zevk vermedi. Gitarı aldım. Gitarı alırken kendim bilinçli olarak gittim, denedim. Sesine hayran olarak aldım ve bırakamadım. Üzerinde, başta anlattığım gibi, üzerinde uyuyakaldığım günler oldu. Keyifle çaldığım için gitarist olabildim. Yani o yüzden en ucuzunu alacağım diye, şimdi şöyle bir gerçek var. Çocuksa eğer alacağınız kişi, bir çocuğa satın alıyorsanız, hevestir, belki gelip geçicidir diye düşünüp en pahalısını almak çok mantıklı gelmeyebilir. Ama en ucuzunu almak da emin olun o enstrümandan soğutma ihtimali var. Çünkü ucuz olanın
Baskıları zordur. Ucuz olanın telleri daha yüksek olabilir. Yaş ağaç olur, sapı daha çabuk atar, sesi güzel olmaz. Bir sürü faktör var. Ortalama bir gitarla başlamanızda fayda var. Dediğim gibi bu alanda, çevrenizde bu alanda merakı, ilgisi olan herhangi birini deneterek alırsanız daha faydalı olacaktır. Daha sonra yine takıldığı, aklıma gelen başka soruları yanıtlayacağım. Bu tarz bir içeriğim daha olacak. Şimdilik akla takılan sorular bu kadar.